Görüntüler 1920'li yıllara, erken Cumhuriyet dönemine Anadolu'ya uzanıyor. Savaştan yeni çıkmış bu halkın, o dönemin kısıtlı imkanlarıyla kurulmuş, mütevazı ama dirençli yaşamının ilk katmanı. Köylüler, yetiştirdikleri ürünleri veya ihtiyaç duydukları malzemeleri taşımak için yola koyuluyorlar. Ufuk çizgisinde beliren yüklü deve kervanları dönemin en önemli nakliye gücü olarak karşımıza çıkıyor. Yolculuk, şehrin görkemli ve dar taş kemerli kapılarından geçilmesiyle devam ediyor. Bu kapılar, kırsal yaşam ile şehir hayatı arasındaki sınırı temsil ediyor. Develerin yüklerinin boşaltıldığı bir han veya pazar alanına ulaşıyoruz. İnsanların develerle olan uyumu, yüklerin indirilmesi ve etraftaki telaş, 1920'lerin ticari döngüsünü tamamlıyor. Ekranda dükkanın tavanından sarkan onlarca çeşit lamba ve huni benzeri metal eşyalar beliriyor. Bunlar, henüz elektrik altyapısının yaygınlaşmadığı bir dönemde evlerin en temel ihtiyacı olan gaz lambaları ve idare lambalarıdır. Bu, dükkanın sadece bir üretim yeri değil, aynı zamanda hayati bir enerji istasyonu olduğunu gösteriyor. Kamera dükkanın içine ve önüne döndüğünde, dönemin tipik kıyafetleri içindeki insanları görüyoruz. Başlarında kasketleri olan beyler ve geleneksel örtüleriyle kadınlar, dükkanın dar alanında bir araya gelmiş durumda. Görüntü, metal bir parçayı büyük bir dikkatle işleyen bir zanaatkara odaklanıyor. Elindeki küçük çekiç veya aletle metale şekil vermesi, el emeğinin ve sabrın o dönemdeki değerini simgeliyor. Ekran tekrar aydınlandığında, kayalık ve engebeli bir arazide boylu boyunca uzanmış develerle karşılaşıyoruz. Ateşin başında bizi bu kez kuşluk vaktinin yemek hazırlığına yönlendiriyor. Ardından, dumağını tüten bir mangalın başında elindeki yelpazeyi hararetle sallayan bir adamı görüyoruz. Kömür ateşinin üzerinde cızırdayan şişler, etrafa yayılan iştah açıcı dumanlar ve mangalın başında büyük bir merakla bekleyen küçük çocuklar. O dönemin sokak lezzetlerini en doğal haliyle yansıtıyor. Ustalık ve paylaşım aşçının, pişen etleri bir parça taze yufkanın veya lavaşın arasına kıvrak bir el hareketiyle çekişini izliyoruz. Bu sahnede yemeğin sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir görsel şölen olduğu hissediliyor. Hemen ardından kamera, kasketleri ve kalın paltolarıyla bir araya gelmiş bir grup beyefendiye odaklanıyor. Ak sakallı bir dedenin de dahil olduğu bu topluluk, bir arada yemek yemenin ve sohbetin getirdiği o samimi atmosferi paylaşıyor. Kervan alanındaki genel hareketliliği görüyoruz. Arka planda develer, ön planda ise kendi işinde gücünde olan insanlar Anadolu'nun o günkü günlük ritmini tamamlıyor. Video, bir dokuma tezgahının karmaşık ama düzenli işleyişiyle açılıyor. Kutu yapımı için ahşap blokları büyük bir titizlikle kesen genç bir delikanlıyı görüyoruz. Ardından sahneye beyaz takkesi ve çizgili geleneksel kıyafetiyle bir usta giriyor. Modern matkapların henüz ulaşmadığı bu yıllarda, kemane adı verilen yaylı bir düzenekle ahşabı delmeye çalışması, Anadolu'nun yüzyıllardır değişmeyen tekniklerini belgeliyor. Ustanın ahşap parçayı dizlerinin arasına sıkıştırıp, tüm dikkatini yaptığı işe vermesi dikkat çekici. Her hamle, ahşaba ruh katan bir sabrın ürünü gibi görünüyor. Videonun ilerleyen saniyelerinde usta, elindeki beyaz bir kabı veya kalıbı şekillendirmek için küçük bir çekiç ve kazıma aleti kullanıyor. Ardından bir ağacın gölgesinde veya kapı önünde büyük bir tepsiyle tahıl eleyen bir adamın görüntüsü beliriyor. Hemen peşinden bir kadının büyük bir kap içerisinde büyük bir gayretle hamur yoğurduğu sahneyi izliyoruz. Bu zahmetli ama bir o kadar da bereketli bir sürecin başlangıcı. Daha sonra bir araya gelmiş kadınların yer sofraları başında incecik oklavalarla hamur açtığı o meşhur imece görüntülerine tanık oluyoruz.
Kadınların ellerindeki oklavaların ritmik hareketleri ve hamuru neredeyse tül kadar inceltmeleri, nesilden nesile aktarılan o müthiş mutfak disiplininin bir kanıtı. Yükselen dumanlar ve sacın üzerindeki hamurun yavaş yavaş şekil almasıyla, Anadolu'nun o dönemdeki en temel yaşam pratiklerinden biri olan ekmek yapımı öyküsü tamamlanmış oluyor. Bu görüntülerde özellikle kadınların bir araya gelerek yaptığı bu işbirliği, o dönemin toplumsal dayanışmasını çok güzel özetliyor. Kamera bizi doğrudan toprağın üzerine serilmiş taptaze üzüm salkımlarına götürüyor. Sahne değiştiğinde yan yana dizilmiş geleneksel kıyafetli beylerle karşılaşıyoruz. Bu ekip, binlerce yıllık bir yöntemi sürdürerek, çıplak ayaklarıyla üzüm yığınlarının üzerinde ritmik adımlar atmaya başlıyor. Ezilen üzümlerin berrak suyu, bir oluktan geçerek aşağıdaki haznede toplanmaya başlıyor. Bir zanaatkar, bu akışı büyük bir dikkatle takip ederken, süzülen suyun bereketi her kareden okunuyor. Videonun son kısmında ise bayrağı kadınlar devralıyor. Bembeyaz örtüler arasında elde edilen bu yoğun meyve özünü kuruması için toprağa serilen bezlerin üzerine büyük bir ustalıkla yayıyorlar. Harman yerinde, iki güçlü öküzün çektiği bir dövenin sabanın üzerinde dengede duran bir köylüyü görüyoruz. Öküzler, harman yerinde yavaş ve vakur adımlarla dairesel bir yol izleyerek dönüyorlar. Bu sahne, Anadolu'daki tarımsal üretimin hem başını hem de sonunu temsil eden, toprağın bereketini danelerinden ayıran o kadim döngüyü simgeliyor. Video, bir köy kadınının yaklaşan şölen için yaptığı hummalı hazırlıkla açılıyor. Elindeki geniş kapla tahılları eleyen ve büyük bir titizlikle çalışan bu figür, kutlamanın mutfaktaki gizli kahramanı olarak kadrajda beliriyor. Her bir süzme hareketi, birazdan başlayacak olan büyük ziyafetin habercisi niteliğinde. Anadolu'nun o eşsiz geçmişine yaptığımız bu yolculuğun en coşkulu ve renkli durağına, bir köy düğününe konuk oluyoruz. Meydanın merkezinde duran davulcu, elindeki tokmakla deriye her vurduğunda, sadece havayı değil, tüm köyün nabzını da titretiyor. Davulun o vakur ve güçlü sesi, her saniyede neşeyi biraz daha körüklüyor. Köyün erkekleri, üzerlerindeki geleneksel uzun paltoları, başlarındaki yöresel başlıkları ve geniş şalvarlarıyla bir araya gelerek birbirlerine kenetleniyorlar. El ele tutuşan bu devasa grup, davulcunun etrafında dairesel bir hat oluşturarak kadim bir halk dansına başlıyor. Her bir ayak vuruşu, toprağa duyulan aidiyetin ve bir arada olmanın verdiği güvenin bir simgesi olarak yankılanıyor. Dansın heyecanı sürerken kameranın açısına giren küçük çocuklar dikkat çekiyor. Büyüklerin bu görkemli oyununu büyük bir hayranlık ve merakla izleyen bu minikler, geleneğin nasıl bir kuşaktan diğerine sadece izleyerek ve hissederek aktarıldığını bizlere gösteriyor. Dansçılar döndükçe, meydandaki kalabalığın coşkusu her an biraz daha artıyor. Her bir figürde Anadolu insanının samimiyeti ve zorlu yaşam koşullarına rağmen neşesinden ödün vermeyen karakteri okunuyor. Bu tarihi kesit, bütün köyün tek bir yürek olup döndüğü o büyük halka görüntüsüyle geçmişin sıcaklığını günümüze taşıyarak sona eriyor. Bu son bölümle birlikte, 1920'li yılların Anadolu'sundaki tarımdan zanaata, ulaşımdan kutlamaya kadar uzanan geniş bir hayat panoramasını tamamlamış olduk. Özellikle davulun ritmiyle başlayan o büyük halk dansı sahneleri, o yıllardaki toplumsal bağlılığı en güzel özetleyen anlardan biriydi. Bu görüntülerde gördüğümüz Anadolu, henüz makineleşmenin uzağında ama insan iradesinin tam merkezindeydi. Tahıl pazarlarındaki hareketlilikten, kervanların tozlu yollardaki vakur ilerleyişine kadar her şey insan ve hayvan gücünün muazzam ortaklığına dayanıyordu. Bir yanda, öküzlerin çektiği dövenle harman yerinde dönen köylü, diğer yanda kemane adı verilen yaylı matkabıyla ahşaba şekil veren usta, bize teknolojinin eksikliğinin zekayla ve sabırla nasıl telafi edildiğini gösterdi.
Analiz ettiğimiz videolarda en çok göze çarpan unsurlardan biri toplumsal birliktelikti. Sadece bir düğün meydanında el ele tutuşup dönen erkekler değil, imece usulüyle yufka açan kadınlar, kervan molasında aynı sofraya bağdaş kuran beyler ve zanaatı ustasından bir miras gibi devralan küçük çıraklar. Bu sahneler, zorlu yaşam şartlarının ancak yan yana durarak aşılacağını kanıtlayan yaşayan birer tabloydu. Geçmişe gitmek için bir zaman makinesine ihtiyacımız yokmuş. Sadece bu tozlu ama ruhu olan kareler, o günlerin kokusunu ve sesini bugüne taşımaya yetiyormuş. Anadolu'nun bu kadim hikayesini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.